Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir projeyle karşınızdayım. Bu görmüş olduğunuz şahane çantayı hazırladım. Ben geçenlerde alışveriş merkezinde Stradivarius'ta gördüm bu çantayı. Çok beğendim. Yani hayran kaldım resmen. Şuna bakar mısınız? Orada da aynı bu şekildeydi. Ve ben bunu hemen örmeliyim dedim. Takipçilerime sordum. Sağ olsunlar, onlar bana bu ipi söylediler, hangi ip olduğunu. Hiç vakit kaybetmeden aynı gün içerisinde gittim ve iplerini aldım. Normalde 600 TL'lik bu çantayı 115 TL'ye ördüm. Belki siz bulunduğunuz şehirde Yüncüler'den daha uygun fiyatlı bile alabilirsiniz. Burası İstanbul olduğu için maalesef her şey normalden biraz fazla tabii. Çok güzel, şahane bir çanta. Supra ipi denilen, şu ipi kullandım, hemen gösterelim. Bakın Supra ipi denilen bu ipi kullandım. Böyle normal klasik bildiğimiz iplerden değil. Birazdan etiketini de göstereceğim. Bakın. Markası bu. Bir de bu şekilde şu kenarlar için bakın. Bu altın ipi 3 kat olarak kullandım. Zaten orijinalinde de o şekildeydi. Katlarını ayırmış, o şekilde kullanmışlardı. Bunun da hemen kağıdını göstereyim. Evet, simli ipin de kağıdı bu. Ben toplamda bu beyaz ipten 2 yumak, simli ipten 1 yumak aldım. İşte hepsi 115 TL'ye denk geldi. Hatta bakın çantam bitti. Kocaman bir çanta. Boyutları falan harika. Ona rağmen bakın beyaz ipin bir tanesi neredeyse duruyor ve simli ipimin sadece yarısını kullandım. Yani çok ekonomik oldu benim için. Ekonomikten ziyade şu şıklığına bakar mısınız? Gerçekten çok beğendim. Şöyle bir de ayağa kalkayım, o şekilde göstereyim. Evet, şöyle ayakta da duruşunu göstereyim. Askıları kalın, içi geniş. Gayet kullanışlı bir çanta. Şöyle yapalım. Şöyle yandan da bakın. Yan detayları falan şahane. Zaten ben modeli birebir uyguladım. Ölçüleri falan her şey aynı. Şöyle biraz da yakından da gösterelim. Evet. İçinde hemen paylaşmak istiyorum. Hatta ben bugün kullandığım için içinde eşyalarım da var. Bakın kocaman, cüzdanım bile sığdı yani. İçinde bir sürü gözlüğüm var. Bakın bir sürü malzeme aldı ve gayet de hafif bir çanta. Şöyle göstereyim. Ben içerisine astar diktim. Orijinali de zaten bu şekildeydi. Şöyle kendi altın renginde bir çıt çıt yaptım. Ve sonuç mükemmel oldu. Umarım sizler de denersiniz. O zaman vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. O zaman keyifli seyirler. Evet, çantamızın bir parçasını ben hazırladım. Şöyle bakın. Göstereyim. Şimdi bir tane daha bu parçadan hazırlayacağız. Biri ön, biri arka olacak. Hemen santim ölçülerini paylaşmak istiyorum. Ben orijinal ölçülere yakın yapmaya çalıştım. Evet, şöyle bakın. 34 santim. Orijinalinde de 33 santim yazıyordu sitesinde. Boyuna bakalım. Evet, boyu da şöyle 41 santim. Orijinalinde 37 yazıyordu ama bence 37'den de daha fazlaydı. Şöyle bakın, 41 santim. Aynı ölçü yapmak zorunda değilsiniz ama benim ölçülerim bu şekilde olacak. Şöyle kullandığım ipten bahsetmek istiyorum. Bunu siz takipçilerime sormuştum hangi ip diye. Ben daha önce hiç kullanmamıştım. Supra ipi diye geçiyor. Şöyle yüncülerde oluyor. Lastiğimsi bir ip. Diğer şeyi de göstereyim. Altın rengi olan ipi. Şunu. Bakın. Bu da şöyle bir ipti. Yine yüncümden aldım. Böyle üzerinde çanta fotoğrafı var. Sanırım çanta örülüyormuş. İçeriğinde şöyle göstereyim. %50 koton, %50 polyester diyor. Şöyle bir ip. Simli, ince bir ip. Ben 3 kat şeklinde sarıp o şekilde kullanıyorum. Şimdi hemen diğer parçaya beraber başlayalım. Evet, tığımı da göstermek istiyorum. Şöyle 3,5 milim. Çok gevşek örmedim. Sıkı ördüm. Duruşu güzel olsun diye. Şimdi
zincir çekerek başlıyorum. Toplam bu diğer parça için 74 tane zincir çektim. Bunun için de aynısını yapacağım. Bakın bu şekilde 74 adet zincirimi çekiyorum. Zaten trabzandan oluşan çok basit bir model. İpin örümü birazcık zor. Kalın bir ip olduğu için insan ilk başta örerken zorlanıyor ama daha sonra el alışıyor ve kolay bir şekilde örülüyor. Bu şekilde 74 tane zincirimi atıp geliyorum. Evet, 74 adet zincirimi çektim. Şimdi bir tane daha zincir çektim. Şöyle bakın, bir öncekine batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Şimdi sıradakine batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Şimdi sıradakine batıyorum. Şu üstten de batabiliriz, fark etmez. Bu şekilde sıra sonuna kadar zincirin üzerine sık iğnelerle geçiyoruz. Şöyle en alt sırasına, bakın başlangıcına, orijinaline de öyleydi zaten. Bir sıra sık iğne yapmışlardı. Ben de bu şekilde yaptım. Gayet güzel oldu. Şimdi sıra sonuna kadar sık iğne ile doldurup bu şekilde geliyorum. Evet, sıra sonuna kadar sık iğne geçtim. Şimdi artık trabzan modeline geçebiliriz. Bütün model aynı mantıkla ilerliyor. Burayı dikkatli izlemenizi tavsiye ederim. 4 zincirle yukarı çıkıyorum. Kenarlarda hep 4 zincirle çıkıyoruz. Başına 2 kez doluyorum. Bu ilk sıranın başı olduğu için sıradakine direkt giriyorum ve 1, 2, 3 seferde çıkarak üçlü trabzan yapıyorum. Arada bir zincir. Başına 2 kez doluyorum. Bir tane atlayıp bir sonrakine giriyorum. Ve burada yine üçlü trabzanımı yapıyorum. Sadece köşe başında bu ilk başlarken birinci sırada, yani bu sırada direkt dibine batıyoruz. Yani bir tane boşluk bırakmıyoruz. Arada bir zincir, başına 2 kez doluyorum. Bir sık iğne atlıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Ve üçlü trabzan yapıyorum. Evet, şimdi sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Bir de bir üst sıraya geçişi göstereceğim. Sonrası zaten tekrardan ibaret olacak. Belli bir mesafede bunu öreceğiz. Kaç santim örmemiz gerektiğini de sizlerle paylaşacağım. Şimdi ben sıramı bu şekilde aynı mantıkla tamamlayıp döneceğim. Evet, bakın sıra sonuna kadar geldim. Şimdi toplamda 36 tane trabzan yapmışım. Son trabzanım 37. trabzan olacak. Onu da hemen yapıyorum. Şurada birazcık fazlalık kaldı. Bunu dikerken içe vereceğim. Şimdi dönüyorum. Bir üst sıraya çıkmayı göstereceğim. Yine 4 tane zincirle yukarı çıkıyoruz. Başına 2 kez doladım. Bundan sonra şu trabzanların üzerine batıyoruz. Bundan sonra model bunun tekrarı. Arada bir zincir, başına 2 kez dola ve trabzanın üzerine trabzanını yap. Birkaç tane daha göstereyim. Arada bir zincir, başına 2 kez dola ve trabzanın üzerine trabzanını yap. Evet, şimdi bundan sonra model bundan ibaret. Bunu tekrar edeceğiz. Şöyle bakalım kaç santim olması gerekiyor. Şu altın rengine kadar. Evet, şöyle altın rengine kadar 34 santim uzunluğunda oluncaya kadar bu trabzanlardan öreceğiz. Daha sonra altın rengine geçişi göstereceğim. Evet, düz örme kısmını bitirdik. Şimdi artık şu gold kısma geçeceğiz. Bakın bu kısmı yapacağız. Bunun için evet, gold ipimi alıyorum. Şöyle köşe başından sabitliyorum. Kenar olarak yine 4 tane zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Şimdi burada yapacağımız işlem trabzan değil, farklı bir işlem yapacağız. Bir kere doladım başına. Tam şu orta var ya, bu kısma batıyorum. Şöyle ipimi uzatıyorum. İkisini birlikte topladım. Kaldı 2 tane ilmek. Bunu da ikisini birlikte topluyorum. Başına doluyorum. Bir sonraki boşluğa geliyorum. Burada boşluklara batacağız. Yine şöyle 3 katlı olan ipimi uzatıyorum. İkisini birlikte topluyorum. 2 ilmeğim kaldı. İkisini de birlikte topluyorum. Yani buradaki gibi, alttaki gibi trabzan yapmıyoruz. Batıyorum, ipimi uzatıyorum.
ve 2 seferde topluyorum. Evet, bu şekilde uzun bir görüntü. Şurada birleştirme olacak. Tekrar göstereyim. Ortaya batıyorum. İpimi uzattım. İkisini birlikte topladım. 2 ilmeğim kaldı. İkisini de birlikte topluyorum. Şimdi tepe başlarına değil, şu orta kısımlara 2'şer tane bu trabzanlardan yapalım. Evet, sıra sonuna kadar geldik. Şimdi sıra sonunda yine trabzanla bitireceğiz. 2 defa doluyorum. Şöyle kenara batıyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte ve ikisini birlikte alarak bitiriyorum. Son kez de bir tane zincir çekiyorum. Evet, bu sırayı da bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi üzerine tekrar şu trabzan grubundan öreceğiz 2 sıra. Evet, buradaki gibi 2 sıra aynı altta yaptığımız işlemin aynısını uygulayacağız. Daha sonra da üzerine yine 1 sıra burada yaptığımız işlemi uygulayacağız. Yani 3 sıra daha öreceğiz. Daha sonra bitireceğiz. Şöyle bakın, son hali bu şekilde olacak. Evet, 2 parçayı da hazırladım. Bakın şöyle göstereyim. Evet, bu altın sırasından sonra 2 sıra daha trabzan yaptım. 1 sıra daha bu altın sırasından yaptım. Şimdi arka ön ikisi de hazır. Şimdi ben ölçülerini de vermek istiyorum. Biraz buharlı ütü tuttum. Ütü sadece böyle hafif düzleştirdi. Boyutunda herhangi bir şey yapmadı. Şimdi ölçülerini hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Ölçüsünü ben başta size vermiştim ama oradakini değiştirdim. Orijinale yakın olsun istedim. Bakın eni 33 santim. Görüyorsunuz. Boyuna bakalım hemen. Boyu da şöyle 37 santim. Zaten orijinalinde de boyu o şekildeydi. 37 santimde. Şimdi askılarını da göstermek istiyorum. Askılarında da şu şekilde yine trabzan modeli yaptım. Altılı. Şöyle bakın, zincir çekip 6 tane olacak şekilde trabzanların belli bir uzunlukta ördüm. Ardından da kenarlarını böyle tamamen döne döne şu modelden geçtim. Bunu zaten size göstermiştim. Yapımı çok basit. Şöyle bakın, yakından gösterelim ama duruşu çok şık. Çantamızın tabanı için şöyle bir parça hazırladım. Bunu da hemen şöyle santim olarak sizinle paylaşayım. 2'ye katlayıp paylaşacağım. Evet. 50 santim diyelim, 100 santim. 100 santim boyutunda da çantamızın tabanı için bu şekilde bir parça hazırlıyoruz. Daha sonra, yani tabanı dediğim kısmı anlaşılsın, şöyle bakın alttan dikeceğiz. Şöyle çantamızın etrafını saracak. Bakın bu şekilde dikeceğiz. Şimdi şuraya kadar olan kısmı ördüm ben. Şu kısmı da birlikte göstereceğim nasıl öreceğimizi. Aynı şekilde bakın böyle ördükten sonra 100 santim ördükten sonra bir sıra yine altın, 2 sıra yine normal beyazdan, bir sıra daha altın uygulayacağız sağına ve soluna. Yani bu beyaz zemini hazırladıktan sonra şöyle 1, 2, 3, 4 sıra daha sağına ve soluna yapacağız. Daha sonra dikme işlemine geçeceğiz. Alt tabanını bir dikmeyi göstereceğim. Bakın şu altınlı kısımdan itibaren başlayıp dikeceğim. Orantısızlık olmasın diye şu altınlı kısmı daha sonra örüp dikeceğim. Şimdi çantanın ters yüzünü çevirdim. Şöyle altınlı kısmın bittiği, başladığı noktadan ipimi geçiriyorum. Bu arada kendi ipi biraz kalın bir ip olduğu için girmedi iğneye. O yüzden de anneciğim şöyle 2 kat yaptım. Evet anneciğim. Normal ipimi bu şekilde 2 kat yaptım ve onu dikeceğim. Böyle bakın şuradan denk getiriyorum. Evet anneciğim. Daha sonra dikmeye başlıyorum. Normal dikeceğim. Klasik bir dikiş yapacağım. Şöyle bakın, trabzanlar birbirine bakarak duracak. Ben de bunları annem karşılıklı dikeceğim. Anneciğim. Annem. Anneciğim. Bana sarılmış, geldi de bana sarılıyor. Kurban olurum. Evet. Bu şekilde bakın dikeceğim. Bakın şu kısma geleceğim. Köşeden yine dönerek şöyle bakın. Böyle dümdüz dikeceğim. Daha sonra köşeden dönerek böyle alt kısmını dikeceğim. Daha sonra tekrar dönerek
bu kısmını dikeceğim. Şimdi ben tamamlayıp dönüyorum. Evet, çantanın alt tabanını diktim, bakın böyle boydan boya. Beyaz kısmı diktikten sonra şu üst kısmına da aynı şuradaki işlemi uyguladım. Bir sıra altın, 2 sıra beyaz ve son olarak son sırayı da altınla geçtim. Ve bakın alt kısmı, taban kısmı bu şekilde oldu. Şöyle göstereyim. Burası da aynı şekilde. Buranın mantığı zaten bu kısımla aynı olduğu için ayrıca göstermek istemedim. Şimdi artık ön ve arkayı birleştireceğiz. Pardon. Şimdi bakın bu tekli parçamı alıyorum. Şöyle üstten başlayacağım ve dikeceğim. Yalnız dikme ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Normalde bütün çantalarda kendi ipiyle dikilir ama bunun ipi bayağı böyle lastik gibi kalın olduğu için dikmekte yani bayağı zorlandım. Zaten buna geçecek iğne de yok, bayağı kalın. O yüzden de ben de şöyle bir ip hazırladım. Şöyle beyaz ip hazırladım ama 2 kat yaptım. Gayet sağlam oluyor ve bununla diktim. Şöyle bakın şu kısımda görünüyor zaten ama şöyle bakınca hiçbir şekilde anlaşılmıyor. Gayet güzel oldu. Yani dikim için ben bunu tercih ettim. Siz isterseniz kendi ipiyle de dikebilirsiniz. Şöyle bakın tepeden başlıyorum. Altın iple dikilmez çünkü çok kopmaya müsait bir ip. O yüzden altınlı kısmında bununla dikeceğim. Şöyle karşılıklı zaten trabzan sayılarımız aynı ön ve arkada. Yanları da ona göre yaptık, alt tabanı. Şöyle içi çeviriyorum ki içte kalsın dikiş izimiz diye. Bakın bu şekilde bütün örgülerde uyguladığımız dikiş tekniğini kullanıyorum. Trabzanlar şöyle birbirine bakacak şekilde dikiyorum. Daha sonra beyaz kısma geçiyorum. Orada da aynı şekilde bakın karşılıklı birbirine gelecek şekilde dikiyorum. Şöyle bir arkadan bakalım. Bakın gayet güzel, temiz görünüyor. Evet. Şimdi tepeden başladık çantanın. Şöyle alta kadar ineceğiz. Tabanla diğer kısmı birleştireceğiz. Daha sonra da bakın burada zaten bittiği yer kendini belli ediyor. Şöyle alt kısmı döneceğiz. Daha sonra geleceğiz çantanın diğer tarafına. Ve son olarak şurada dikişimizi bitireceğiz. Şimdi tamamlayıp dönelim. Evet, tamamen diktim çantayı. Şöyle bakın yanlar, alt taban ve diğer yan. Şimdi şu kısımlardan da orijinal modelde öyleydi. Şu altın detayından geçeceğiz. Hemen ipimi aldım. En tepeden başlıyorum şöyle. Şu iki kısmın birleşim yerine batacağım. Biraz zor oluyor bu. Bir saniye. Şu tepeden bir tane batalım, ipi öyle sabitleyelim. Evet, ipi sabitledim. Şöyle 3 zincirli yukarı çıktım. Bir tane daha çekelim, 4 zincir olsun. Başına doluyorum. Bu noktaya şuralardaki modelin aynısını uygulayacağım.
uzattım ve sabitledim. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Şimdi buraya yine trabzanımı yapıyorum. Başına doluyorum. Aynı noktaya giriyorum. Trabzanımı yapıyorum. Şöyle kenar kısımlarına ikişerli olarak yine aynı trabzan modelini uyguluyoruz. İpim 3 kat olduğu için biraz zorlanıyor. Evet, bu şekilde bakın. Aynı işlemi buraya da yapacağız. Şimdi böyle başladık. Bunu böyle devam edeceğiz. Şu noktadan döneceğiz. Bütün çevresini şu diğer noktaya kadar aynı işlemi uygulayacağız, öreceğiz. Evet, bir yanına bakın, boydan boya geçtim. Şuradan başlamıştık birlikte. Böyle altı da geçtim. Şimdi geldik bu tepe noktaya. Şimdi şu yanı da geçeceğiz. O yüzden de ipimi koparmak istemiyorum. Çünkü ne kadar çok ip koparırsak o kadar şey oluyor. Çirkin duruyor, yani çok pütür pütür olsun istemiyorum örgüm. O yüzden bakın şöyle kaydırarak ilerliyorum, ipimi kaydırarak. Bakın sadece batıyorum ve kaydırıyorum. Batıyorum, kaydırıyorum. Bu şekilde geleceğim noktaya kadar bakın kaydırarak geldim. Şimdi bu noktadan aynı işlemi yapacağız. Şu ara kısımla diğer tarafın birleşim noktasına hemen şöyle batıyorum. Biraz burada zor oluyor bu altın rengiyle iş yapmak. İlmeğimi kaydırıyorum ve 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Bir tane daha çekiyorum, 4 zincir. Şimdi bu noktadan devam edeceğiz. Bakın şöyle kenar iki yerin birleşim noktasına batıyorum ve birleştiriyorum. Daha sonra başına doluyorum, geliyorum bu kısma. Trabzanımı buraya yapıyorum. Başına doluyorum, geliyorum aynı noktaya. Trabzanımı yapıyorum. Çok güzel bir model. Böyleydi aynen mağazada gördüğümde. Bu işlem gerçekten çok değişik bir hava katmış. Gayet güzel olmuş. Evet. Bu şekilde şurada yaptığımız işlemlerin aynısını yapacağız. Böyle bakın boydan boya geleceğiz. Taban kısmından da şu kısımdan döneceğiz. Sonra buraya ve bu noktada artık bitireceğiz. Evet, çantanın dört bir yanını bakın bu şekilde. Şöyle dört bir yanı diyorum, pardon, şu kenar kısımlarını bu şekilde geçtim. Şöyle netleştirelim. İki tarafı da bakın. Çok güzel oldu. Şöyle alt kısımları. Gerçekten şahane oldu. Şimdi geldik kollara. Kolları da şöyle paylaşmak istiyorum sizinle. Kolları da 6 tane beyaz trabzanı önce düz bir şekilde ördüm. Hemen santimini ölçelim. Kaç santim örmüşüm? Evet, 62 santim ölçmüşüm. Evet, askıları da şöyle ölçüyorum. 63 santim uzunluğunda örmüşüm. Daha sonra da bakın bir sıra kenarlarına yine şu altın renginden aynı modelden geçtim. Bu şekilde iki parça hazırladım. Aynı boyutta, bakın biraz kalın bir askı olacak. Şöyle bakın. Şimdi bunların dikmesi kaldı. Bunların dikmesini yapacağız. Şöyle çantamı koyuyorum. Şöyle bakın ayarlayacağım ve bu şekilde dikeceğim. Yalnız bu kısım altın kısmı olduğu için, çok dikkat çekeceği için bunu altın rengi ipimle dikeceğim. Hemen iğnemi takıyorum. Şöyle bakın, alttakileri baz alalım. 2, 4, 6 tane trabzan atlıyorum. Şu üst kısma batıyorum. Daha sonra
şöyle dışta kalan kısımlarının, bakın kapatma ilmeklerinin batarak dikeceğim. Sağlam olsun diye bir bu taraftan dikeceğim. Bir de diğer taraftan. Bakın bu şekilde. Bu arada uzun saatlerdir ördüğüm için gözlerim artık şu an bulanık görüyor. Evet, bakın bu şekilde dikiyorum. Diğer ucunu da yine aynı şöyle 2, 4, 6 trabzan bırakıp bu kısma dikeceğiz. Şimdi ben askılarını tamamlayıp geliyorum. Evet, son olarak askıları da bakın diktim bu şekilde. Şöyle göstereyim, bu bir yüzü, bu da diğer yüzü. Gerçekten şahane oldu. Şimdi bir de şunu göstermek istiyorum ben. Şöyle bir astar hazırladım. Bunu kendiniz de dikebilirsiniz. Terzide de diktirebilirsiniz. Çantanın boyutlarına göre şöyle bakın güzel bir astar hazırladım. Şimdi bunu içerisine geçireceğim ve dikeceğim. Daha sonra çantamız hazır. Onu da hemen şöyle bakın. Ters tarafını şöyle çeviriyoruz. Ters tarafı içe gelecek. Yerleştiriyorum. Şöyle bir tane çıt çıt diktim içerisine. Daha sonra şu altın kısmı tam böyle üstte kalacak şekilde bakın. Şu hizadan astarımı dikeceğim. Böyle döne döne bütün etrafını dikeceğim. Daha sonra çantamız hazır. Evet, dikme, astarlama derken çantam hazır. Görüyorsunuz, çok güzel, şahane oldu. Şöyle dönelim hatta. Mağazadakiyle birebir oldu. Çok içime sindi. Şöyle yakından da göstereyim. Bakın çok güzel bir işçilik. Şahane bir duruş. Çok farklı, çok değişik bir çanta oldu. Öyle klasik piyasadaki gibi kağıt iplerden veya normal pamuklu iplerden olan çantalara benzemiyor. Şöyle bakın yan detaylarını da göstereyim. Şahane bir çanta oldu. Çok şık. Bu şekilde günlük kullanım için de kullanabilirsiniz bunu. Veya da yine plajda da kullanabilirsiniz. Gerçekten harika bir çanta. Boyutu çok büyük. İçi gayet geniş oldu. Zaten ölçüleri de sizinle paylaştım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.